Anlas MB80 lastiğinin ön incelemesini yapacağız. Daha önce lastik konusuna birkaç videoda değinmiştim. Özellikle Michelin lastikle ilgili düşüncelerimi belirtmiştim. Fakat bu önümüzdeki sezonda daha önceden Pirelli, Michelin kullanmama rağmen ilk defa Anlas lastiklerini tercih ettim. Hem fiyat avantajından dolayı, hem yerli olmasından, hem de istediğim standartlara yakın olmasından dolayı. Burada tabii şöyle bir durum var. Şimdi lastikler bize gelene kadar, ithal lastiklerden bahsediyorum. Gelene kadar depolama koşulları, saklama koşulları, imalat zamanı bizim için önemliydi. Fakat Anlas'ı elime aldıktan sonra fark ettiğim tek şey 2021 yılının, yani bu yılın bakalım kaçıncı haftasındaymış üretimi? 49. haftasında üretilmiş arkadaşlar. Yani çok yeni bir lastik. Tabii yerli olmasının en büyük avantajından biri de bu. Diğer bir avantajına bahsetmek gerekirse, şimdi normalde Anlas'ın MB79 serisi var. 79 serisi ÖRC ile birlikte ürettikleri naylon içeriğinin daha fazla olduğu bir lastik. Fakat bizim kullandığımız, yani bizim skuterlarımızda kullandığımız Michelin kalitesine en yakın lastiği özellikleri bakımından MB80 serisi. Şöyle diş yapısından da biraz göstereyim. Bakın. Yani oldukça hem kuru yola, hem asfalta, hem araziye, hem çamura gelebilecek bir lastik. Aynı zamanda su tahliye kanalcıklarının geniş olması ıslak zemindeki performansında iyi olacağı anlamına geliyor bir nebze. Benim tercih etmemdeki sebep fiyatı 2021 12. ay şu an yaklaşık 230 lira, 240 lira civarında fiyatı var. Ve kauçuk içeriği oldukça yüksek arkadaşlar. Yani MB79 serisi gibi naylon bazlı bir lastik değil. Benim için bir diğer artı özelliği de güçlendirilmiş radyal yanaklarının esnemeye karşı biraz daha mukavemetli olması. Bu da şu demek, lastik kolay ezilmiyor. Yani ağırlık altında lastik tabana yük uygulaması lazım. Yani bazı lastiklerin tabanı sert olur, merdiven altı veya işte naylon içerikli işte lastiklerden, CST'lerden filan bahsedeyim mesela. Lastik uzun süre gitsin diye çok sert bir malzemeden yapılır. Fakat lastiğin ortası aşınmaz ama yanlardan çok esnediği için yanlarda çatlama görürsünüz. Bunun sebebi yanlış üretim koşulları demeyeyim de, yani o paraya, o tasarıma ya da o mühendisliğe öyle bir lastik. Ama özellikle yurt içinde çok fazla kaynak yok yerli olmasına rağmen. Ama yabancı sitelerde ve yabancı forumlarda özellikle değinilmiş. Michelin'in en sevdiğim yönlerinden biri de hem yumuşak hamurlu olmasıydı, hem de yanak sisteminin esnemelere karşı mukavemetinin iyi olmasıydı. Şimdi Anlas da öyle. MB80 serisini aldığınız zaman ilk fark edeceğiniz şey hamurunun yumuşak oluşu. Bunun avantajı nedir? Yumuşak hamurlu lastikler çabuk ısınır, tutunması iyidir. Dezavantajı nedir? Çabuk biter arkadaşlar. Yani lastiği kullanırken dikkatli kullanmak lazım. Çabuk biter ama bizim için çok da önemli değil. En nihayetinde fiyatı uygun. Bir de şunu unutmayın, PX'ler dengesiz makineler. Yani güç ağırlık dengesi farklıdır. Tutunması, yere tutunması çok farklıdır. Yani 10 yıl, 20 yıl boyunca motosiklet kullanan biri ilk kez PX'e bindiği zaman acemilik çekebilir. Dengesine alışmakta zorlanabilir. O yüzden bizim için önemli olan lastiğimizin çok iyi olması lazım. Şu an dediğim gibi Anlas'ın MB80 serisini ben bu sene tercih ettim. Bakalım bu yaz kısmet olursa tur planlarım oldukça fazla. Hem Kaz Dağları'nda arazi yapacağız, hem İç Anadolu'ya doğru asfalt ve köy yollarından geçeceğiz. Dolayısıyla her yerde deneme şansım olacak. Ama ilk izlenim olarak lastiğe baktığımda oldukça iyi arkadaşlar. Burada şöyle bir özelliği de var. 51J diye tanımlandırılmış. Bu ağırlık ve yük hız endeksi. Yani 160 kilometreye kadar hızlı kullanabilirsin anlamında söylüyor. 160-180. Ağırlık olarak da hemen size tekrar söyleyeyim. Bakalım burada bir yerde yazıyordu. Lastik başına 195 kilogram
yüklenebilir. Bu da tabii önemli bir özellik. Tabii diyeceksiniz ki ben lastiğe işte 195 kilo, iki lastiğe toplamda 400 kilo, 500 kilo nasıl yükleyeyim gibi düşünebilirsiniz. 300 kilogramın belki siz kuru ağırlığında çok fark etmeyebilir. 100 kilogram motoru düşünün, 100 kilo da siz deseniz 200 kilo. Fakat lastik hareket halindeyken momentum kuvvetten dolayı daha fazla baskı hissedebiliyor. O yüzden lastiğin ağırlık taşıma kapasitesi önemli. Bakacağız, deneyeceğiz ama lastiğin hem iç yapısı hem de dış yapısı benim hoşuma gitti. Kullanacağım, bakacağım. Montaj sırasında da montaj videosu da çekeceğim mutlaka ama özellikle şeyi de bahsedeyim. Doğru lastik montajı nasıl olur? Şimdi yeni bir lastik aldığınızda eğer bu işlemi siz yapacaksanız bir kutuda talk pudrası almanız gerekiyor. Lastiğin içerisini ilk önce temizliyoruz. Ondan sonra lastiğin içine pudralıyoruz. İç lastiğimizi de tamamen pudralıyoruz ve içerisine taktıktan sonra jantlarımızı geçiriyoruz. Yani kuru lastiğe, kuru şamber koymamak gerekiyor. Ben de o şekilde montaj yapacağım. Bakalım lastik dilerim düşündüğüm gibi çıkar. Eğer öyle olursa çok çok iyi olur. Daha önceden kısa dönemli CST lastik de kullandım. Yani kısa süreli birçok lastik kullandım ama en uzun dönemli kullandığım Pirelli ile Michelin'di. Özellikle Pirelli geç ısınan bir lastikti. O yüzden uzun süre gidiyordu ama geç ısınıyordu ve yağış performansını ben çok beğenmiyordum. Bakın PX için konuşuyorum bunları. Ama Michelin S83 hem kuru yolda hem ıslak yolda performansı çok iyiydi. Michelin'in de bir dezavantajı 83 serisinin asfaltta çok fazla ses yapıyordu. Yani böyle zzz gibi gürültü yapıyordu. Ama katlanılabilir bir şeydi. Çünkü bizim motosikletimiz de çok gürültü bir makine. O yüzden onu çok aramıyorduk. Ama bu lastikte biraz daha umutluyum. Bakalım tam inceleme videosunu sizlerle paylaşacağım. Yol yaptıktan ve doğru değerlere ulaştıktan sonra. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.